Gece yarısı Ankara'nın derin sessizliğini bozan tek şey, Çankaya Köşkü'nün kütüphanesinde yavaşça çevrilen kitap sayfalarının hışırtısıydı. Masanın üzerinde, Avrupa'nın düşünce tarihini kökten değiştiren eski bir eser duruyordu. Acaba bir Fransız aydınlanmacının yüzyıllar önce kaleme aldığı felsefe sözlüğü, binlerce kilometre uzakta, küllerinden doğan genç bir cumhuriyetin laiklik anlayışına nasıl ışık tuttu? Kurucu bir iradenin, eski rejimin enkazı üzerinde yepyeni bir dünya inşa ederken, Voltaire'in dine, akla ve hoşgörüye dair yazdığı satırlardan ilham alması sıradan bir rastlantı olamazdı. Kitap sayfalarının kenarlarına kurşun kalemle düşülen o gizemli notlar, sadece entelektüel bir okumanın değil, bir devletin kaderini tayin edecek zihinsel bir devrimin de ayak sesleriydi. Bahsettiğimiz bu anıtsal eser, Fransız aydınlanmasının en keskin zekalarından biri olan Voltaire'in felsefe sözlüğüydü. 18. yüzyıl Avrupa'sında kilisenin mutlak hegemonyasına, dinsel bağnazlığa ve Engizisyon'un acımasız baskılarına karşı bayrak açan Voltaire, bu sözlükle insan aklını her türlü dogmanın üzerine yerleştirmeyi amaçlamıştı. Onun için din, vicdanlarda yaşanması gereken kutsal bir duyguydu. Ancak devlet işlerine, hukuka ve bilime müdahale ettiği an toplumu felakete sürükleyen bir araca dönüşüyordu. Voltaire, eserinde dinsel hoşgörüsüzlüğü, batıl inançları ve ruhban sınıfının halk üzerindeki sömürüsünü en sert ve alaycı diliyle eleştirmişti. İşte bu düşünceler, yüzyıllar sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne tanıklık eden ve kurtuluşun ancak akıl ve bilimle mümkün olacağına inanan genç bir subayın, Mustafa Kemal'in zihninde karşılık bulacaktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kütüphanesinde yapılan araştırmalar ve korunan belgeler, onun Fransız aydınlanma filozoflarını çok erken yaşlardan itibaren büyük bir iştahla okuduğunu gösteriyor. Harbiye yıllarından itibaren Fransızcasını geliştiren genç lider, sadece askeri teorileri değil, dünyayı sarsan bu felsefi metinleri de aslından inceliyordu. Kaynaklarda aktarıldığına göre, Atatürk'ün elinden düşürmediği kitaplardan biri de Voltaire'in felsefe sözlüğüydü. Yaygın bir rivayete göre, kitabın özellikle din, batıl inançlar, hoşgörü ve bağnazlık başlıkları altındaki sayfaları, mor ve kırmızı kalemlerle çizilmiş satırlarla doluydu. Anlatılır ki, bu sayfaların kenarına düşülen notlarda, toplumsal ilerlemenin önündeki en büyük engelin dinin siyasete alet edilmesi olduğu yönünde mukayeseli değerlendirmeler yer alıyordu. Her ne kadar bu spesifik kenar notlarının her bir cümlesi birincil kaynaklarca tamamen doğrulanmamış ve tarihsel birer rivayet olarak günümüze ulaşmış olsa da, Cumhuriyet'in ilanından sonra atılan radikal adımlar, bu zihinsel arka planın ne kadar güçlü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak tam bu noktada, tarihin derinliklerine inerken karşımıza çıkan çok önemli bir gerçeği vurgulamak gerekir. Yeni kurulan Türk Devleti'nin laiklik anlayışını sadece Voltaire'in fikirlerine dayandırmak, tarihi büyük bir basitleştirmeye indirgemek olurdu. Mustafa Kemal, tek bir düşünürün ya da tek bir ekolün körü körüne takipçisi değildi. Onun zihin dünyası, çok katmanlı ve geniş bir entelektüel sentezin ürünüydü. O ve Ancakavus Russo toplumsal sözleşmesini okurken milli egemenliği, Montesquieu'yu incelerken devlet mimarisini, Auguste Comte'un pozitivizmini incelerken ise bilimin mutlak rehberliğini benimsiyordu. Aynı zamanda 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Fransız 3. Cumhuriyeti'nin uyguladığı antiklerikal, yani ruhban karşıtı laiklik modelini de yakından analiz etmişti. Dolayısıyla Ankara'da şekillenecek olan laiklik, tek bir Fransız filozofun sözlüğünden kopyalanmış bir şablon değildi. Osmanlı'nın son dönemindeki modernleşme arayışlarının, Jön Türklerin felsefi tartışmalarının ve Batı aydınlanmasının kurucu liderin zihninde süzülerek Anadolu'nun gerçeklerine uyarlanmış özgün bir senteziydi. İşte tam burada bu entelektüel arayışın en güçlü anına, videonun dönüş noktasına geliyoruz. Mustafa Kemal'in laiklik anlayışı, Batı'daki gibi din ile devletin tamamen birbirinden kopması ve birbirine kayıtsız kalması şeklinde tezahür etmedi. Anadolu'nun yüzyıllardır süregelen dini ve sosyolojik yapısını çok iyi analiz eden lider, dinin toplum hayatındaki muazzam gücünün farkındaydı. Eğer din devletin tamamen dışına itilirse, radikal grupların, batıl inançların ve bağnazlığın kontrolsüzce büyüyeceğini, bunun da yeni kurulan cumhuriyeti içeriden çökerteceğini biliyordu. Bu yüzden Türk laikliği, dini tamamen serbest bırakmak yerine,
onu devletin güvencesi ve denetimi altına almayı seçti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması, din eğitiminin devlet kontrolünde birleştirilmesi bu stratejinin en somut örnekleriydi. Bu yönüyle Türk modeli, Voltaire'in bağnazlığa karşı açtığı savaşı destekliyor, ancak dinin toplumsal bir çimento olarak doğru ve hurafelerden arındırılmış bir şekilde yaşanmasını hedefliyordu. Osmanlı'nın son yüzyılında din, ne yazık ki siyasi otoritelerin kendi varlıklarını meşrulaştırmak için sıkça kullandığı bir kalkan haline gelmişti. Yenilik hareketleri, matbaanın gelişi, askeri reformlar ve modern okulların açılması her seferinde dinsel gerekçeler öne sürülerek engellenmeye çalışılmıştı. Mustafa Kemal, çocukluğundan itibaren bu zihniyetin devleti nasıl bir uçuruma sürüklediğini bizzat müşahede etmişti. Bu yüzden, 1924 yılında hilafetin kaldırılması, şeriye ve evkaf vekaletinin lağvedilmesi ve tevhidli tedrisat kanunu ile eğitimin laikleştirilmesi, bir gecede alınmış fevri kararlar değildi. Bunlar, Voltaire'in felsefe sözlüğünde eleştirdiği, din adamlarının devlet yönetiminde ve hukuk mekanizmasında mutlak söz sahibi olduğu o ortaçağ karanlığına karşı çekilmiş net bir kılıçtı. Kaynaklarda aktarılır ki, bu reformlar mecliste tartışılırken kurucu kadro, egemenliğin ve hukukun kaynağının gökyüzünde değil, yeryüzünde, yani bizzat milletin iradesinde olması gerektiğini savunuyordu. Laikliğin anayasaya girmesi ve toplumsal hayatın her alanına yayılması sürecinde, Voltaire'in özellikle vurguladığı vicdan hürriyeti ilkesi en büyük rehberlerden biri oldu. Laiklik, sanılanın aksine dine karşı bir duruş değil, tam tersine her vatandaşın inanç ve ibadet hürriyetini devlet eliyle koruma altına alma çabasıydı. Akıl, naklin önüne geçmeliydi, çünkü nakil, yani dogmalar zamanla değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veremezdi. Mustafa Kemal'in hayalindeki toplum, batıl inançların, türbelerden medet uman üfürükçülerin peşinden giden bir kitle değil, sorgulayan, araştıran, bilimin ışığında yürüyen özgür bireylerden oluşuyordu. Anlatılır ki, o dönemde dini metinlerin, hutbelerin ve Kur'an'ın Türkçe tercümesinin yaptırılması da bu felsefenin bir parçasıydı. Halk, inandığı dini doğrudan kendi diliyle öğrenmeli, aradaki aracıların, ruhban benzeri yapıların tekelinden kurtulmalıydı. Bu hamle, dinsel bağnazlığın kökünü kazımak isteyen Voltaire'ci bir yaklaşımın, Türk sosyolojisine en muazzam uyarlamalarından biriydi. Bugün geriye dönüp baktığımızda, bir kitap sayfasının kenarına düşülen, o satırların ne kadar büyük bir medeniyet projesine dönüştüğünü hayranlıkla izliyoruz. Voltaire'in Fransa'da kilise baskısına karşı kalemiyle verdiği mücadele, 2 asır sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal nizamında, mahkemelerinde, okullarında ve sokaklarında hayat buldu. Akıl ve bilimi devletin merkezine alan bu anlayış, Türkiye'yi kendi coğrafyasında parlayan bir istikrar ve modernleşme vahası haline getirdi. Kitapların kenarındaki o kurşun kalem izleri, bir devlet adamının sadece toprakları değil, bir milletin zihnini de özgürleştirmek için nasıl bir entelektüel savaş verdiğinin en dürüst şahitleridir. Laiklik, bu topraklarda sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda özgürce düşünebilmenin, bilimin ve bir arada barış içinde yaşayabilmenin en büyük teminatı olarak varlığını sürdürüyor. Peki sizce aklın ve bilimin rehberliği, günümüz dünyasının karmaşık sorunlarına çözüm bulmada hala en güvenli limanımız mı? Bir toplumda vicdan hürriyetinin ve laikliğin tam anlamıyla korunması, o toplumun geleceğini nasıl etkiler? Düşüncelerinizi, yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. 1. sayfa kenarındaki notlar serimizin bu bölümünde, aydınlanmanın felsefi köklerinin bir cumhuriyetin temel taşlarına nasıl dönüştüğünü inceledik. Serimizin bir sonraki bölümünde, yine bu kütüphanenin büyüleyici atmosferine konuk olacağız ve bu kez, askeri stratejilerin, harita tekniklerinin ve jeopolitik dehanın arkasındaki o gizemli okuma şerhlerinin izini sürmek üzere, Napolyon Bonaparte'ın anılarına ve onun askeri dehasının Mustafa Kemal'in cephe kararlarına olan etkilerine bakacağız. Bir sonraki bölümde, tarihin az bilinen o satır aralarında buluşmak üzere, hoşça kalın.